Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte artık iplerle dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde hanımlar piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen sizlere patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Artık iplerle dikişsiz çok güzel şık bir patik yaptım. Patiğimizin kenarları, bakın topuk kısmı yine bu şekilde. Hiçbir yerinde hanımlar patiğimizin dikiş yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hanımlar, patiğimize şu orta bölümden başlıyoruz. Sonra bu renkli bölümleri yapıyoruz. Sonra arka bölümünü ve topuğu örerek patiğimizi tamamlıyoruz. Evet, hemen başlayalım hanımlar. 36 ilmek olarak başlayacağım patiğime. Şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. Şöyle 36 ilmek atıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 6 ilmeğimizi attık bile. 36 ilmeğimizi atalım gelelim. 36 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Şu ucunda kalan ipimi de kesmeyeceğim. Şöyle bir toplayayım, beklesin. Sonra bu ipimizi tekrar kullanacağız. Şöyle sarıyorum. Hanımlar, patiğimizde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Düz örgü uygulaması yapıyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıçtaki şu ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bakın, ön yüzde burada bir diş haroşamız oluştu. Ön yüzde iki diş haroşa olana kadar öreceğiz. Yani bir diş haroşa daha öreceğiz hanımlar. Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim hanımlar. Tekrar dönüşte arka yüzde yine ilmekleri haroşa olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Bakın, son bir ilmeğim kaldı. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için bu aşamada ipimi şöyle aradan geçiriyorum. Son ilmeğimi örmeden şişime aldım. Şimdi hanımlar, ön yüzdeyiz. Artık bu renkli desenlerimizi yapmaya başlayacağız. Mavi ipim ile başlıyorum öncelikle. Mavi ipimi ekleyeceğim hanımlar. Şöyle renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Hanımlar, ilk iki ilmeğimi ördükten sonra hemen mavi ipimin ucunu şurada kendine bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye düğümlüyoruz hanımlar. Şöyle iki tane sıkı bir düğüm attım. Bu aşamada artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Şişimizde 36 ilmek vardı. Sağ kenarda 30, sağ kenara 17, sol kenara da 17 ilmek öreceğiz ve 17 ilmek aralarında artırma yapacağız. Hatta 17 ilmeğin yeri belli olsun diye bir ayracım yok. Şöyle iplerden bir ayraç yaptım. Hanımlar, bu aşamada şimdi ilk 17 ilmeğimi öreceğim. 17 ilmek. Kenar ilmeğimle birlikte bakın burada 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmek ördüm. 17 ilmeği ayırdığımız yer belli olsun diye. Çünkü her zaman ilmek saymak zorunda kalmayalım. Bakın, 17 ilmekten sonra şuraya ayracımı taktım. Hemen artırmamı yapıyorum. Ortaya 2 ilmek örüyorum. Hemen buraya da bir tane artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, 17 ilmek ördüm. Ayracımı da koydum hatta. Ardından hemen bir artırma yaptım. Yanına 2 ilmek ördüm. Bir artırma daha yaptım. Ortada 4 ilmek oldu artırmalarla birlikte. Şimdi bu sol kenarda da 17 ilmek kalıyor hanımlar. Yine ayracımı koydum. Dilerseniz sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzde artırmamızı yaptık hanımlar. 2 ilmek artırdık. Şişimizde 36 ilmeğimiz vardı. Şişimizde şimdi 38 ilmeğimiz oldu. Hanımlar bakın şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzde artırma yapmayacağız. İlmeklerin tamamını normal haroşa olarak öreceğiz. Hepsini normal örüyorum şu anda. Bakın ayracım var. Hemen sağ şişime şöyle aktardım. Artırdığım ilmeklerim dahil hepsini haroşa örüyorum. Tekrar yine ayracım var. Bakın şöyle ayracımı aktardım sağ tarafa. Yine kalan ilmeklerimi de haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Bu ön yüz hanımlar bakın mavi ile bir diş haroşa oluştu. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Tekrar renk geçişi yapacağım için yine maviyi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın bir diş mavimizi oluşturduk. Şimdi renkli haroşalarımızın arasında birer diş krem haroşamız var. Tekrar kremimi alıyorum hanımlar. Yine burada şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra artık mavi ile devam etmeyeceğim için mavimin ucunu kesiyorum gene. Siz 2 renkli de yapabilirsiniz hanımlar. Elinizdeki artık ipler varsa çok az rengarenk de yapabilirsiniz. Artık tamamen sizin zevkinize kalmış. Hemen şuraya düğümümü atıyorum. Yine kenardan 17 ilmek öreceğiz. Bu defa ilmek saymaya gerek yok hanımlar. İşaretli yere kadar olan ilmek sayımız 14, 17 çünkü. Kenardan böyle 17 ilmeğimizi örüyoruz. Hatta bakın mavi ipimin ucunu da gizleyerek götürüyorum. Sonradan ip gizlemek durumunda da kalmayacağız böylece. Öncelikle kenardaki işaretli yere kadar olan 17 ilmeğimi örüyorum. Bakın hanımlar 17'yi ördüm. Şimdi bu ayracı sağ şişime alıyorum. Hemen 17 ilmekten sonra artırmamı yaptım. Şimdi diğer ayracıma kadar öreceğim. Aradaki 4 ilmeği örüyorum. Bakın bu kenarda da 17 ilmekten önce artırmamızı yapıyoruz. Ayracımı sağ şişime aldım. Kalan 17 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yapmayacağız. İlmeklerimizin tamamını hanımlar sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde son bir ilmek kalana kadar ördüm. Bakın ipimi aradan geçirip sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi bir diğer bu pembe rengimizden yapacağım. Tekrar artırmalara her seferinde devam ediyoruz hanımlar. Ortadan artırma yapıyoruz. Hemen renkli ipim renk geçişi yaptığım için ilk ilmeğimi ördüm. İkinciyi de örerek şöyle başlıyorum. Hemen yine pembemin ucunu bağlayacağım. Şimdi bu ipin ucunu gizleyerek götüreceğim. Yine kenarda işaretli yere kadar olan 17 ilmeği öreceğiz hanımlar. 17 ilmek örülecek. Hani işaret koyduğumuz için böylece her seferinde ilmek saymak zorunda da kalmayacağız. Bu şekilde. İşaretli yere kadar ördüm. Şimdi bu işareti sağ tarafa alıyorum. 17 ilmekten sonra bakın sağ kenarda 17 ilmek ördük. Artırmamı yapıyorum. Sol kenarda da hanımlar yine 17 ilmekten önce artırmamızı yapacağız. Şimdi bu aradaki ilmeklerimi normal haroşa yani düz örüyorum işaretli yere kadar. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Bu ayracımı sağ tarafa aldım. Kalan 17 ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Artırmalarımız böyle oluyor. Sonuncu ilmeğimi de yine örüyorum. Geri döndük hanımlar arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde şöyle kenar ilmeğimi örmeden alacağım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim hanımlar. Son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Yine renkli ipimi aradan geçirerek arkada bırakıyorum ve kenar ilmeğimi örmeden aldım. Her renk arasında birer tane kremimiz vardı. Tekrardan kremimizi alacağız hanımlar.
Şöyle ilk 2 ilmeğimi hemen ördükten sonra renkli ipimi yine kesip ucunu buraya düğümleyeceğim. Rengarenk yapmasak, yani 2 renkli yapsak her seferinde ip kesmek durumunda kalmayacağız. Şöyle bakın, yine ipimin ucunu gizleyerek götürüyorum. Yine bu aşamada işaretli yere kadar olan 17 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Şöyle. Bakın işaretli yere kadar ördüm. Bunu sağ şişimi alıyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Ön yüzde artırmayı yapıyoruz. 17 ilmek ördükten sonra artırma yapıyoruz. Burada da son 17 ilmekten önce artırmamızı yapıyoruz hanımlar. Her modelde 2 ilmek artış oluyor. Bakın işaretli yere kadar ördüm. Burada da yine artırmamı yapıyorum. Ayracımı sağ şişe aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz, yani haroşa örüyorum. Şöyle. Evet hanımlar, sıra sonuna geldik. Şu anda 36 ilmek olarak başlamıştık. Toplamda 2 ilmek mavi haroşada, 2 ilmek krem haroşada, 2 ilmek pembede, 2 ilmek kremde, toplam 8 ilmek artmış oldu. 36'ya 8 ekleyince 44 ilmek oluyor hanımlar. Şimdi ön yüzde ilmekleri ördük. Arka yüzde yine ilmekleri krem ipimizle haroşa öreceğiz. Ön yüzde yeniden renk değişikliği yaparak bakın. Sonrasında yeşil kullanmışım. Sonrasında sarı, sonrasında mor. Böyle renk değiştire gittim. Hanımlar, ben bu modelimde toplamda şişimde 54 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. 54 ilmek olana kadar. Bu aşamada hanımlar şu renklilerden de, aradaki kremleri saymıyorum. Renkten de toplam bakın mavi 1, pembe 2, yeşil 3, sarı 4, mor 5. 5 tane renk kullanmış oldum. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu bölümünü her seferinde artırmalara devam edeceğiz hanımlar. Dediğim gibi kenarda 17 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 17 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın işaretledim oraları. Öyle artıracağız. İlk işaretlemede ortada 2 ilmek vardı. Sonrasında bakın artırmaları yaptıkça ilmek sayıları da arttı. Yani hanımlar, şimdi bu şekilde şişimizde toplam 54 ilmeğimiz olana kadar patiğimizi örelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizin hemen bakın şurada kenarlarımız var. Bu kenarlarına geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü tamamladım. Geldim. En son mor ipimle haroşamı ördüm. Şişimde toplamda şu anda 54 ilmeğim var. Bu aşamada artık artırma yapmayacağız. 54 ilmek ile patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Yine hemen şu 2 ilmek ördükten sonra yine mor ipimin ucunu keseceğim hanımlar. Şöyle ipin ucunu yine kendine bağlıyorum şöyle. Evet, şimdilik bu renkli iplerimizle de işimiz kalmadı. Dediğim gibi bu 54 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Artırma yok. Bu şekilde krem ile devam edeceğiz artık. Bakın böyle. Şimdi hanımlar, bu ayraçları da artık buradan çıkartabiliriz. Burada hanımlar krem ipimiz ile artırma yapmadan 54 ilmek üzerinden toplam bu bölümde 4 diş 4 sıra haroşamız olana kadar örelim gelelim. Ardından tabanımızı kesmeye başlayacağız. Evet hanımlar, ben buraya krem ipim ile bakın 4 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi şu taban kesimini yapacağız hanımlar. Bu tabanda 10 ilmek kullanacağız. 10 ilmek ile tabanı öreceğiz. Şişimizde 54 ilmeğimiz vardı. 10 ilmek tabana ayırınca şişimizde geriye 44 ilmek kalıyor. 44 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 22'şer ilmek düşüyor. Öncelikle hanımlar, ilk 22 ilmeğimi öreceğim kenardan. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Sağ kenardaki 22 ilmeğimi ördüm. Şimdi tabanımız için 10 ilmek öreceğiz. Kesimlere de başlayacağız hanımlar. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. 9 ilmek örüyoruz. 10. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyoruz hanımlar. İlk kesimimizi yaptık ön yüzde. Geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. 10. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. 10. ilmekte yandan da bir ilmek alarak kesimimi yaptım. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmekte yandan da bir ilmek alıp keserek örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar 10 ilmek üzerinden patiğimizin tabanı bu şekilde kesilecek, bu şekilde örülecek. Biz bu işleme bu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece 10 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını örelim, gelelim hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin tabanını bakın bu şekilde ördüm ve geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 10 ilmeğim kaldı. Şimdi şu kenarlardan ilmek çıkaracağız hanımlar. Şuralardan. İlmek çıkartmaya şöyle başlayacağım. Arka bölümünü yapacağız. Çünkü şöyle ipimi biraz arkadaki gevşek bir şekilde tutarak şöyle getiriyorum uca kadar. Şuradaki bakın şu bölümde ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartmaya başlayacağız. Hemen ipimi bakın arkada geniş tuttum. Biraz serbest tuttum. Bakın ilk kenar ilmek yerine girerek şuradan şöyle ilmek çıkartıyorum. İlk ilmeğimi tığımla çıkaracağım. İlk ilmekte bir zorlandım. Şöyle. Buralardan hanımlar ilmekler çıkarıyoruz. Sırasıyla bakın bir diğer kenar ilmek yerine giriyorum. Yine buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Sırasıyla şöyle kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz. İlmeğin iki kanadına birden girerek. Şöyle. Şu ipimizin de bir altından bir üstünden girelim hanımlar. Arkada böyle uzun uzun kalmasın. Bakın şu ipimizden bahsediyorum. Şimdi de şöyle bir altından girerek şöyle ilmek çıkartacağım. Bir altından bir üstünden ipi arkada kaynatıp gelelim yani kısaca. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum hanımlar. Şöyle bakın arkada ipimizin ucu kaynadı, görünmüyor bile. Devam ediyorum yine ilmeklerimi çıkarmaya. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 13. Bir ilmek şuradan çıkarttım 14. Son kenar ilmek yerine girdim. Bir ilmek de buradan çıkarttım 15. Bakın şu kenardan 15 ilmek çıkarttık. Şimdi tabanımızdaki, hatta hanımlar şu çıkarttığım 1, 2 ilmeği çıkartayım. Tekrar takayım çünkü şu ipi biraz daha kaydıralım, aradan kaynasın. Evet, ipimizi iyice kaynattık arada, gördüğünüz gibi 15. Şimdi 10 ilmeğim vardı. 10 ilmeğimi örüyorum hanımlar şimdi. Şu 10. ilmeğim. Şimdi de aynı şişimize bu kenardan 15 ilmek çıkaracağız. Toplam 15 ilmek. 15 ilmek bu kenardan çıkartacağız. Çıkarttık. 15 ilmek buradan çıkartacağız. 30. 10 ilmek de tabanda var. 40 ilmeğimiz olacak. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek 15 ilmek çıkaracağım. Şu birinci ilmeğimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 ve en son şu kenara girerek hemen şu kenardan ipin geldiği yerden şuraya girerek bir ilmek de buradan çıkartacağım. 15. Burası biraz sık olduğu için şöyle tığımdan yardım aldım. Şu hanımlar, şuradaki ipimiz beklesin şimdilik. Çünkü o ipi sonra kullanacağız. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, patiğimizin şu arka bölümüne geçtik. 40 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu 40 ilmeğimi normal haroşa olarak öreceğim. Artık artırma ya da kesme işlemi yapmıyoruz. Buradaki 40 ilmek ile haroşamızı örüyoruz hanımlar.
Sonuncu ilmeğimi de yine örüyorum. Şimdi geri döndüğümüzde bakın şurada bir diş haroşamız oluştu. Patiğimizin arka bölümüne hanımlar bu şekilde bakın bir diş haroşamızı ördük. Ben şu bölüme 19 diş 19 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Zaten haroşa örgü de esnek bir örgü türüdür. Bu aşamada ayağınızı ölçerek de yapabilirsiniz hanımlar. Mesela patiğin alt tabanına bir miktar ördükten sonra şu şekilde ayağınıza giyerek ölçün. Hanımlar sonra zaten bu üst bölümü tığlama yöntemiyle kapatacağız. Şu şekilde ölçeceksiniz hanımlar. Patiğinizin bu taban bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Esneterek ölçü alın. Çünkü dediğim gibi haroşa örgü esnek bir örgü türüdür. Şimdi hep birlikte bu bölümde 40 ilmek ile haroşalarımızı örelim gelelim. Sonra patiğimizin topuğunu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin şu arka bölümüne toplamda 19 diş 19 sıra haroşamı ördüm. Bakın gayet esnek haroşa örgü olduğu için. Şimdi topuk kesimini yapacağız. Topuk kesiminde hanımlar şöyle ön yüzden baktığımızda bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 16 ilmek ayıracağım. Şöyle sayalım. 4, 8, 12, 16. Hemen yeri belli olsun diye hanımlar şuraya bir ip takayım. 16 ilmeği ayırdığımız yer belli olsun diye. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Yine haroşaya devam ediyoruz. İlmeklerimi sayarak öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İlk 15 ilmeğimi ördüm. 16. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. 15 ilmek ördüm. 16. da kesim yaptım. Bu sol tarafa da 16 ilmek ayırmıştım. Topuğumuz için şu arada kalan ilmeklere baktığımızda 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz hanımlar. Bu aşamada ipim karşı tarafta ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. 15 ilmek öreceğim. 16. da kesimimi yapacağım. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 ilmek ördüm. Şu 16. ilmeği örerken hemen yanından da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi tekrar hanımlar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri normal haroşa öreceğiz. Ön yüzde yine 15 öreceğiz. 16. da kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte şu işaretli yere kadar olan şu aradaki ilmekler bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet hanımlar, bu işaretli yere kadar olan ilmeklerimi kestim geldim. Bu şekilde bakın patiğimizin topuğunu oluşturduk. İlk başta bu sola 16 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 16 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimde şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğimin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Gizli kesim olduğu için hanımlar patiğin arka bölümünde hiç izi belli olmuyor. Bitince bakacağız birlikte. Şöyle sırasıyla ilmeklerimizi bu şekilde kesiyoruz hanımlar.
Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada da önce benden taraftaki ilmeği, sonra ikinci şişteki ilmeği aldım tığıma. Bakın burada 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya şöyle sıkıca bir zincir, hatta şöyle 2 zincir çektim. Hanımlar bakın topuğumuz şöyle. Gördüğünüz gibi kesim yeri burada. İzi bile belli değil. Çok temiz, şık bir görüntüsü var. Evet hanımlar, şimdi bu ipimiz burada beklesin. Bu ilmeğimiz şöyle genişletelim sökülmesin diye. Daha sonra kenar oyamızı yaparken bunu kullanacağız. Şimdi başlangıçta ipimiz şöyle bir küçük bir ipimiz kalmıştı. Bu ip ile ön tığlamasını, yani bu bölümü yapacağız. Ters yüzden tığlama yapacağız. Şöyle patiğimi çeviriyorum hanımlar. Bu aşamada bakın şurada başlangıç yerleri var. Hemen şu bölüm, şu arka bölümleri demiyoruz hanımlar. Bakın şu bölümler. Şuradan itibaren. Burada hanımlar bakın ilk kenar ilmek yerim burada. Karşılıklı kenar ilmek yerlerine batacağız. Diğer taraftaki kenar ilmek yerim de hemen şurada. Şurası, buraya da tığımla gireceğim. Evet. Bu kalan ipimizle hanımlar burayı tığlama yöntemiyle sık iğne yaparak şöyle önce bir sıkılayım, toplayacağız. Bakın önce benden taraftaki kenar ilmek yerine batıyorum. Kenar ilmek yerinin iki kanadına birden. Sonra karşıya şöyle batıyorum. Sık iğne yöntemiyle karşılıklı olarak bu kenarları birleştiriyorum. Sık iğnemizi çok fazla sıkmayalım hanımlar. Bu gergin durmasın bu bölüm. Normal bir sık iğne yapalım. Ne sıkı ne gevşek. Şöyle. Sırasıyla karşılıklı olarak şu kenar ilmek yerlerine giriyorum. Patiğimin bu üst bölümünü birleştiriyorum. Hani dikiş de olabilirdi fakat hanımlar dikişe hiç gerek yok. İğne, iplik falan. Böyle kolayca yapıyoruz zaten. Son birer tane yerim kaldı. Oralara da şöyle girdim. Evet, burayı tamamladık. Şöyle zincir çekerek burayı da şöyle sıkılayacağım hanımlar. Şöyle içten girerek ipimizin ucunu böyle gizliyoruz artık. Fazla ipimi şuradan kesebilirim. Evet, üst tığlamasını yaptık. Bakın patiğimizin üst bölümü. Tığlama yöntemiyle gayet muntazam, güzel duruyor bu şekilde. Evet, şimdi hanımlar patiğimin üst tığlamasında yaptığıma göre kenar oyamı göstereceğim. Şöyle iki sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. İlkini krem ipimizle gideceğiz hanımlar. Yapacağımız işlem şu: en son buraya zincirimizi çekmiştik. İpimi tığıma doladım. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ikili trabzan yapacağım. 2 kere de çıkacağım. Önce ilk 2 ilmeği toplayacağım. Sonra tığımdaki 2 ilmeği. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Önce 2 ilmeği, sonra tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bir zincir çektim. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine battım. Önce ilk 2 ilmeği topluyorum. Sonra tığımdaki son 2 ilmeği. Bir zincir çekiyorum. Yine ipimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak burayı 2 seferde topluyorum. Kenar oyamız hanımlar bu şekilde yapılıyor. Kenar oyamızın ilk sırası. Bu şekilde. Bakın bir zincir çekiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak önce tığımdaki 2 ilmeği, sonra kalan 2 ilmeği topluyorum. Bu şekilde hanımlar kenar oyamızın ilk sırasını yapacağız. Biz bu işleme şöyle devam edeceğiz. Bakın şu kenarımızda sırasıyla diğer uca kadar geçeceğiz. Şöyle ilk başladığımız yere kadar geleceğiz. Kenar oyamızı hanımlar ilk başladığımız yere kadar bu şekilde yapalım gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı ilk başladığım yere kadar bu şekilde patiğimin çevresini dolanarak yaptım geldim. Buraya şöyle bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi keseceğim. Şöyle ipimin ucunda arka kenar ilmek yerlerine girerek, şuralara girerek gizleyeyim. 2 sıradan oluşuyordu hanımlar. İkinci sırasını da patiğimde kullandığım renklerden biri olan mavi ile yapacağım. Sizler dilediğiniz rengi de kullanabilirsiniz.
Hemen şöyle mavimi de aldım. Kenar oyamızda bakın. Şu ikinci sıramızı yapacağız şimdi. Öncelikle şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Yine bu bitirdiğimiz yerden itibaren bakın ilmeğimi, mavi ilmeğimi buraya şöyle sabitledim. Ters sık iğne yapacağız hanımlar. Yani geri geri gideceğiz. Bakın bir gerideki hani trabzanlar yapmıştık. Birer zincir çekmiştik. Bakın şu araya batarak buradan bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bir geride bakın şu araya girerek delik yere girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Çok sıkarak yapmayalım hanımlar. Orta halli bir kenar oyası yapalım. Sıkarsak eğer patik ayağı zor girer. Buna dikkat edelim. Esnek olsun, ayağımız rahat girsin diye. Geri geri giderek ters sık iğne yöntemini uyguluyoruz. Bakın bir geriye girerek ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde. Yarım ilmek aldım. Şöyle düzelteyim. İşte hanımlar, ters sık iğne yöntemiyle kenar oyamızın ikinci sırasını böyle yapıyoruz. Şimdi bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini dolanalım. Şu ilk başladığımız yere kadar, buraya kadar kenar oyamızı yapalım, gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. Yine buraya da bir zincir çekiyorum ve mavi ipimi de kesiyorum artık. Hemen ipimin ucunu da gizleyeyim. Şöyle arka ilmek aralarından geçirerek gizleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ayağı giyilince böyle çıkmasın hanımlar, ipuçları çirkin bir görüntü olur yoksa. Tamam. Evet hanımlar, bakın patiğimiz bu şekilde. Görüntüsü bu patiğimizin. Haroşa örgü olduğu için bakın esnekliğini şöyle size göstereyim. Ayakta kendini çok daha güzel gösterir bu tarz modeller. Hemen manken ayağıma da giydireyim bakalım birlikte. Gördüğünüz gibi hanımlar, sadece haroşa örgüden oluşan çok kolay, çok güzel bir modeldi. Hani hiç örgü bilmeyen hanımlar bile rahatlıkla yapabilirler. Sabah başlayıp akşama bitirirler, giyerler. Gayet güzel oldu. Çeyize de uygun, hediyelik de olur. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle patiğinizi severek, beğenerek yaparsınız. Evet hanımlar, bakın. Çok pardon. Patiğimiz şöyle. Birlikte yaptık baştan sona. Bu şekilde gördüğünüz gibi patiğimizin tabanı. Hiçbir yerinde hanımlar birlikte yaptık. Baştan sona da gördünüz. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Gayet kolay, güzel, hoş bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.